Kasabanın yaşlıları, mağaranın lanetli olduğunu söylerdi. Derlerdi ki, 1920'lerde buraya giren bir araştırma ekibinden bir daha haber alınamamış, giriş o günden sonra devasa kayalarla ve dikenli sarmaşıklarla mühürlenmişti. Ama Mert, dedesinin eski sandığında bulduğu bir haritayla çıka geldiğinde, korkunun yerini amansız bir merak almıştı. "Bakın," dedi Mert, fenerinin ışığını tozlu kağıda tutarken. "Burası sadece bir mağara değil. Haritada bu mağaranın sonu yok, sadece bir geçit var." Selin kaşlarını çattı. "Mert, oraya girmek yasak. Sadece yasak da değil, tehlikeli. Kayalar her an çökebilir." Ama Selin bile elindeki fotoğraf makinesini çoktan çantasına atmıştı. Merak, korkudan daha bulaşıcı bir hastalıktır. Ertesi sabah, güneş daha tepelerin arkasından yüzünü göstermeden yola çıktık. 3 saatlik dik bir tırmanışın ardından, o devasa, simsiyah ağızla karşılaştık. Mağaranın girişi, sanki dağı yutan bir canavarın boğazı gibiydi. İçeriden gelen hava, dışarıdaki kavurucu sıcağın aksine buz gibiydi ve çürümüş rutubet kokuyordu. Sarmaşıkları palalarımızla kesip dar bir aralıktan içeri süzüldük. Fenerlerimizi yaktığımızda, ışık hüzmeleri binlerce yıllık sarkıt ve dikitlerin üzerinde dans etmeye başladı. Mağara devasaydı, tavanı göremiyorduk, sadece kanat çırpan yarasaların hışırtısı yankılanıyordu. Yaklaşık 1 saat boyunca derinlere, hep daha derinlere ilerledik. Sonunda, yolun bittiği sandığımız o devasa kaya duvarına çarptık. "Burası çıkmaz sokak," dedi Selin, nefes nefese. "Harita yanılıyor olmalı." Ancak ben, duvarın dibindeki bir ayrıntıyı fark ettim. Kayaların arasından, doğal olmayan, dümdüz bir hava akımı geliyordu. "Şuraya bakın," dedim. Kayaların arkasında, insan eliyle yontulmuş gibi duran, dar bir yarık vardı. Mert'in yardımıyla o dar yarıktan içeri süzüldüğümüzde, kendimizi doğal bir mağarada değil, kusursuz bir mimari yıl inşa edilmiş gizli bir tünelde bulduk. Duvarlar kireç taşından değil, koyu renkli, parlak bir mermerdendi. Üzerlerinde ne olduğunu anlayamadığımız, sanki gökyüzündeki yıldız haritalarını andıran garip semboller kazınmıştı. "Bu imkansız," diye fısıldadı Selin. "Bu derinlikte böyle bir işçilik. Bunu kim, neden yapmış olabilir?" Tünel, hafif bir eğimle aşağı doğru uzanıyordu. Adımlarımız mermer zeminde ürkütücü bir eko yapıyordu. Yaklaşık 10 dakika yürüdükten sonra tünel, devasa bir salona açıldı. Salonun ortasında, etrafı fosforlu, yeşilimsi bir ışık saçan yosunlarla çevrili bir yeraltı gölü vardı. Ama asıl çarpıcı olan gölün ortasındaki adaydı. Adanın üzerinde, taştan oyulmuş devasa bir kütüphane duruyordu. Binlerce taş tablet, raflarda sanki dün yerleştirilmiş gibi düzenli duruyordu. Mert heyecanla bir tablete uzandığında, mağaranın derinden gelen bir gürleme duyuldu. Sanki dağı uyandırmıştık. Yer sarsılmaya, tavandan küçük taş parçaları düşmeye başladı. "Geri dönmeliyiz, hemen," diye bağırdım. O tünelden nasıl geçtiğimizi, o dar yarıktan kendimizi nasıl dışarı attığımızı hatırlamıyorum. Mağaranın ağzından dışarı çıktığımızda, gün batıyordu. Arkamızda, o gizli tünelin girişi büyük bir gürültüyle çöken kayaların altında kalmıştı. Kasabaya döndüğümüzde kimseye bir şey söylemedik. Kimse bize inanmazdı zaten. Ama Selin'in o gün çektiği fotoğraflardan birinde, tünelin duvarındaki sembollerin arasında bir tarih görünüyordu, milattan önce 3000. Ve hemen yanında, günümüz Türkçesine garip bir şekilde benzeyen tek bir kelime kazınmıştı. Bekleyin. O günden sonra hiçbirimiz aynı kişi değildik. Gece yastığa başımızı koyduğumuzda, o mermer tünelin buz gibi havasını hala tenimizde hissediyor, o devasa kütüphanenin sessizliğini duyuyorduk. Kasaba halkı her zamanki gibi günlük işlerine devam ediyordu ama bizim için dünya artık çok daha büyük ve çok daha gizemli bir yerdi. Olayın üzerinden 3 gün geçmişti. Selin, bizi acil koduyla evine çağırdı. Bilgisayarının ekranında, o kaçış anında çektiği bulanık fotoğraflardan birini büyütmüştü. "Şuna bakın," dedi sesi titreyerek. Tünelin çökmeye başladığı an, toz bulutunun hemen arkasına, Mert ve ben ekrana gömüldük. Görüntü grenliydi ama dikkatli bakınca kan donduran o ayrıntıyı fark ettik. Toz ve dumanın arasında, kütüphanenin hemen yanında duran bir gölge vardı. Bu bir insan silüetiydi ama çok daha uzun ve zayıftı. En kötüsü de,
O gölge kaçmıyordu, sadece orada durmuş, çöken kayaların arasında bize bakıyordu. Oraya girdiğimizde orada değildi, dedi Mert, sesi bir fısıltı gibi çıktı. Ya da, biz öyle sanıyorduk. Selin, fotoğraftaki diğer sembolleri birer birer temizleyip dijital ortamda karşılaştırmıştı. O, bekleyin, yazısı bir uyarı değilmiş, dedi Selin, elindeki bir kağıdı bize uzatarak. Bu bir astronomik takvim. O kelimenin tam çevirisi aslında, hizalandığında bekleyin, anlamına geliyor. Haritadaki semboller, Jüpiter ve Satürn'ün gökyüzündeki çok nadir bir konumunu simgeliyordu. Selin'in yaptığı araştırmaya göre, bu hizalanma tam 12 gün sonra gerçekleşecekti. Yani 12 gün sonra o mağarada bir şey mi olacak, diye sordum. Mağara kapandı Aras, dedi Mert. Binlerce ton kaya altında kaldı o tünel. Belki de, dedi Selin, gözlerini ekrandaki gölgeden ayırmayarak. Ama o gölge hala içerideyse, çıkmanın bir yolunu biliyor demektir. O akşam Mert'in evinden çıkıp eve dönerken, kasabanın meydanında daha önce hiç görmediğim siyah, camları filmli bir araç fark ettim. Aracın kapısında garip bir amblem vardı, iç içe geçmiş iki daire ve ortasından geçen bir okey. Tıpkı mağaradaki mermer duvarda gördüğümüz o sembollerden biri gibi. Sırtımdan aşağı bir ürperti indi. Arabanın içinden birinin beni izlediğini hissedebiliyordum. Adımlarımı hızlandırdım. Kasaba artık o kadar da güvenli gelmiyordu. Gece yarısı telefonum titredi. Mert'ten bir mesajdı. Aras, dedemin sandığında yeni bir şey buldum. Mağaranın tek girişi o tepe değilmiş. Kasabanın eski kilisesinin altındaki mahzenle bağlantılı bir tünelden bahsediyor. Yarın gece buluşuyoruz. Ertesi gece, yanımıza fenerlerimizi ve bu sefer daha sağlam ekipmanlarımızı alarak eski kilisenin yıkıntılarında buluştuk. Kilise, kasabanın en uç noktasında, kimsenin uğramadığı ıssız bir yerdeydi. Mahzenin ağır, paslı demir kapısını zorlayarak açtığımızda bizi karşılayan koku tanıdıktı. Rutubet, toz ve o gizemli mermer kokusu. Aşağı indiğimizde, karşımıza çıkan duvarların üzerinde yine o mermer kaplamaları gördük. Ama bu sefer bir fark vardı. Duvarlardan birinde, üzerinde modern bir tuş takımı olan metal bir panel duruyordu. Binlerce yıllık bir tünel ve modern teknoloji bir aradaydı. Selin panele yaklaştı. Biri burayı kullanıyor, dedi dehşetle. Ve o biri, bizim mağaraya girdiğimizi biliyor. Tam o sırada, arkamızdaki demir kapı büyük bir gürültüyle kapandı ve kilitlendi. Karanlığın içinden bir ses yankılandı. Zamanından önce geldiniz çocuklar. Ama madem buradasınız, kütüphanenin asıl sahibini görme vaktiniz gelmiş demektir. Fenerlerimizin ışığı titreyerek sesin geldiği köşeye döndü. Karanlığın içinden, kasabanın o kendi halindeki, eski sahafı Nuri amca çıktı. Ama üzerindeki o eski hırka gitmiş, yerine üzerinde gizemli amblemin olduğu koyu renkli, askeri bir ceket gelmişti. Elinde tuttuğu feneri yüzüne doğrulttuğunda, gözlerindeki o yumuşak ifade yerini çelik gibi sert bir bakışa bırakmıştı. Nuri amca, senin burada ne işin var, diye kekeledi Mert. Elindeki feneri Nuri amcanın üzerine sabit tutmaya çalışıyordu ama elleri zangır zangır titriyordu. Benim işim burada doğdu ve burada bitecek evlat, dedi Nuri amca ağır adımlarla yaklaşarak. O mağaraya girerek sadece bir kapıyı açmadınız, bir kronometreyi başlattınız. O, bekleyin, yazısı, sizin gibi meraklı çocuklar için değil, buranın asıl sahiplerinin dönüşü içindi. Selin, paneldeki tuş takımını işaret etti. Bu teknoloji, bu nasıl mümkün olabilir? Siz kimsiniz? Nuri amca hafifçe gülümsedi ama bu neşeli bir gülümseme değildi. Biz, sessizleriz. Binlerce yıldır bu dağın altındaki kütüphaneyi koruyan, bilgiyi saklayan ve günü geldiğinde onu asıl sahiplerine teslim etmekle görevli olanlarız. Modern teknoloji mi? Bu paneller sadece birer oyuncak. İçeridekilerin yanında bunlar ilkel kalır. Tam o anda, yer altından gelen o tanıdık gürleme tekrar duyuldu. Ama bu seferki bir çöküntü sesi değildi, devasa makinelerin çarklarının dönmesine benzeyen, ritmik bir uğultuydu. Duvarlardaki mermer semboller, Selin'in fotoğraflarında gördüğümüz o yeşilimsi ışıkla parlamaya başladı. Bakın, diye bağırdım. Mermer duvarların arasından ince mavi ışık şeritleri süzülüyor, mahzenin zemininde karmaşık bir harita oluşturuyordu.
Jüpiter ve Satürn'ün gökyüzündeki hareketi, şu an tam tepemizde, kilisenin tavanından geçiyordu. Hizalanma gerçekleşiyor, dedi Nuri amca, sesi artık bir huşu içindeydi. Mağara sadece bir girişti, asıl kalp burası. Kütüphane sadece taş tabletlerden ibaret değil, o bir veri bankası. İnsanlığın unuttuğu tüm tarih, tüm icatlar ve tüm gelecek orada kayıtlı. Mahzenin sonundaki ağır mermer kapı, hiçbir sürtünme sesi çıkarmadan iki yana açıldı. İçeriden gelen ışık o kadar güçlüydü ki gözlerimizi korumak için ellerimizi siper etmek zorunda kaldık. Işığın içinden, Selin'in fotoğrafındaki o uzun, zayıf gölge belirdi. Bu bir insan değildi. Ama bir canavar da değildi. Vücudu sanki sıvı metalden yapılmış gibi parlıyor, hatları sürekli değişiyordu. Nuri amca dizlerinin üzerine çöktü. O, arşivci, dedi fısıldayarak. 10.000 yıldır bugünü bekliyor. Yıldızlar doğru konuma geldiğinde, insanlığın bir sonraki aşamasına geçip geçmeyeceğine karar verecek olan o. Arşivci, ağır adımlarla bize doğru yaklaştı. Her adımında zemin hafifçe titriyordu. Tam önümüzde durduğunda, yüzü olmayan o başını bize doğru eğdi. Bir ses duymadık ama zihnimizin içinde binlerce görüntünün aynı anda aktığını hissettik, şehirlerin yanışı, medeniyetlerin doğuşu, okyanusların kuruması ve en sonunda. Gümüştepe'nin altındaki o yemyeşil, huzurlu dünya. Bize bir seçim sunuyor, dedi Selin, gözlerinden yaşlar süzülürken. Ya gördüklerimizi unutup kasabaya döneceğiz ve bu sır bizimle mezara gidecek. Ya da onunla içeri girip, dünyanın asıl hikayesini öğreneceğiz. Ama girersek, bir daha asla geri dönemeyiz. Mert bana baktı, ben Selin'e. Arkamızda kapalı bir demir kapı ve sıradan bir hayat, önümüzde ise evrenin tüm sırlarını barındıran sonsuz bir ışık vardı. Nuri amca ayağa kalktı ve mahzenin anahtarını yere fırlattı. Ben görevimi yaptım. Şimdi karar sizin, çocuklar. Kasabanın çocukları olarak mı kalacaksınız, yoksa yıldızların mirasçıları mı olacaksınız? Mert, titreyen elini Selin'e uzattı, Selin de diğer eliyle benimkini kavradı. Aramızdaki o sessiz bağ, tüm korkularımızı birer birer eritip büyük bir kararlılığa dönüştürdü. Kasabanın dar sokakları, her sabah içtiğimiz çaylar, yarım kalan ödevlerimiz ve geleceğe dair o sıradan planlarımız. Hepsi bir anda çok uzak, çok silik birer hatıraya dönüştü. Biz hazırız, dedim, sesim mahzenin mermer duvarlarında yankılanarak değil, doğrudan arşivcinin zihnine sızarak ulaştı. Arşivci, o akışkan metalden eliyle önümüzdeki ışık perdesini hafifçe araladı. O ana kadar sadece bir parlaklık olarak gördüğümüz şey, aslında bir kapı değildi, o bir kırılma noktasıydı. Işığın içine ilk adımı attığımızda, yerçekimi etkisini yitirdi. Ayaklarımız yerden kesilirken, bedenlerimizin hafiflediğini ve her bir hücremizin evrenin en eski melodisiyle titreştiğini hissettik. Arkama baktığım son an, Nuri amcanın mahzenin ağır kapısını dışarıdan kapattığını gördüm. Yüzünde, bir yükten kurtulmuş olmanın huzuru ve bizden sonra gelecek olanların merakı vardı. Güle güle çocuklar, diye fısıldadı. Hikayenin asıl yazarları sizlersiniz artık. Işığın öteki tarafı, ne bir mağara ne de bir odaydı. Burası, zamanın ve mekanın dışında, devasa bir yıldız kütüphanesiydi. Taş tabletler artık uçuşan veri kristallerine dönüşmüştü. Selin'in parmağı bir kristale değdiğinde, antik bir medeniyetin tüm yükselişi ve çöküşü saniyeler içinde zihnimize doldu. Mert, bir başka kristalde evrenin oluşumundaki o ilk büyük patlamanın sesini duydu. Ben ise en ortadaki, en parlak kristale uzandım. O kristal, dünyanın ta kendisiydi. İnsanlığın yaptığı tüm hataları, kurduğu tüm hayalleri ve henüz keşfetmediği tüm mucizeleri gördüm. Arşivci yanımızda belirerek ilk kez konuştu, ama bu ağızdan çıkan bir ses değil, ruhumuza dokunan bir titreşimdi. Siz sadece keşfedenler değilsiniz, siz hatırlayanlarsınız. İnsanlık unuttu, ama bu da asla unutmadı. O geceden sonra Gümüştepe kasabasında her şey normale döndü. Ya da öyle göründü. Kasabalılar, üç gencin bir sabah ansızın ortadan kayboluşunu günlerce konuştu. Jandarmalar mağarayı aradı, kilisenin mahzenine bakıldı, ama ne bir iz ne de bir ipucu bulunabildi. Nuri amca ise kısa süre sonra dükkanını kapatıp kasabadan ayrıldı, kimse nereye gittiğini bilmedi.
Ancak kasabanın çocukları, o günden sonra garip bir şey fark ettiler. Gökyüzündeki Jüpiter ve Satürn her parladığında, Gümüştepe'nin zirvesinden göğe doğru ince, mavi bir ışık hüzmesi yükseliyor ve rüzgar, eski bir dilde şarkı söyler gibi esiyordu. Biz mi? Biz artık ne kasabadaydık ne de o mağarada. Biz, arşivci ile birlikte zamanın kıvrımları arasında yol alıyorduk. Artık korkmuyoruz, çünkü biliyoruz ki her son, sadece keşfedilmeyi bekleyen daha büyük bir hikayenin başlangıcıdır. Zulmet mağarası artık kapalı olabilir, ama yıldızlara giden tünel sonsuza dek açık kalacak. Son